Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda ev dekorasyonuna şık bir sunum katacağını düşündüğüm, ayrıca hediye fikirleri olarak değerlendirebileceğiniz tığ işi, buket, gül çiçekler yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Gül buketlerinde dilediğiniz renk kombinelerini uyarlayabilir ve güllerin büyüklüğünü istediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Video içerisinde yapmanız gereken tüm ölçüleri ve sayıları adım adım anlatacağım. Ben bu şekilde mor ve lilanın farklı tonlarını kullandım. Ve güllerin yapılışında kullanacağım iplerin markası Gazzal Baby Koton'dur arkadaşlar. Tığ numarası olarak ise 2,20 milimetre ile gül buketlerini yapacağız. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olarak videomu beğendiyseniz haydi vakit kaybetmeden çiçeklerin yapılışına başlayalım. Gülün yapılışına ilk düğümü attıktan sonra 44 zincir yaparak başlayalım. 44 zinciri yaptıktan sonra ikinci zincirden başlayarak sıra sonuna kadar yan yana toplam 43 sık iğne yapalım. ...43 tane sık iğneyi yaptıktan sonra 5 zincir yaparak deseni çevirelim. İlk boşluğun içerisine ikili trabzan, 2 boşluk atlayalım. İkili trabzan, 2 zincir, ikili trabzan yaparak V dikişi oluşturalım. İki boşluk atlayalım. İkili trabzan, 2 zincir, ikili trabzan yaparak V dikişi oluşturalım ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. V dikişlerini yaparak sıranın sonuna ulaştım ve 2 boşluk atlayarak son boşluğun içerisine tekrar V dikişi yapalım. Başlangıçta yapmış olduğumuz ilk V ile birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane V dikişi yapmış olduk. Bir zincir, deseni çevirelim. İlk V dikişinin ortasına kaydırma. 3 zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan, 2 zincir, 2 ikili trabzan yapalım. Sonraki V dikişi ortasına 2 ikili trabzan, 2 zincir, 2 adet ikili trabzan yapalım. Sonraki V dikişi ortasına aynı işlemi tekrar ederek 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapalım ve bu şekilde sıra sonuna kadar altta yapmış olduğumuz V dikişlerinin içerisine tekrar yeni V dikişleri oluşturarak devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman son V dikişinin ortasına da 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapalım. Deseni çevirelim ve ilk yapmış olduğumuz buradaki 2 zincir boşluğunun içerisine 4 trabzan, 1 zincir, 4 trabzan yapalım.
2 V deseni ortasındaki boşluğa sık iğne yapalım. Sonraki 2 zincir boşluğuna 4 trabzan, 1 zincir, 4 trabzan yapalım. İki V dikişi ortasındaki boşluğa sık iğne yapalım. Ve sıra sonuna gelene kadar alt sırada yapmış olduğumuz tüm 2 zincir boşluklarına 4 trabzan, 1 zincir, 4 trabzan yapacağız. Desenler arasındaki boşluklara ise sık iğne yaparak son desene kadar yapmaya devam edeceğiz. Yan yana trabzan gruplarını yapıp sıranın sonuna geldiğimiz zaman buradaki son zincir boşluğunun içerisine 6 trabzan, 1 zincir, 6 trabzan yapalım. Ve son trabzanı yaptığımız zaman sık iğnenin üzerine yapmış olduğumuz son V dikişiyle aynı boşlukta olacak şekilde kaydırma yapalım ve bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek iğne yardımı ile ilmeklerin arka tarafından gizleyebildiğimiz kadar gizleme işlemini yapalım. Evet, şu anda gül desenini oluşturmak için gerekli deseni oluşturduk. Buradaki ipi de yine arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebilirsiniz. Evet, şimdi buket görüntüsü verebilmek için bu şekilde çöp, ahşap şişler kullanacağım arkadaşlar. Sizler metal ya da tel şeklinde farklı aparatlar da kullanabilirsiniz. Ve 6 trabzan grubunu yapmış olduğumuz boşluktan başlayarak bu şekilde içeriye doğru sarma işlemini yapacağız. Çöp şişe gülü tamamen monte ettikten sonra bir kenarda kurumasını bekleyelim ve şimdi gülün yaprağını yapalım. Sihirli halka yaparak başlayalım. 3 zincir, halkanın içerisine ikili trabzan, başlangıç zinciri ile birlikte halkanın içerisine toplam 20 tane ikili trabzan yapacağız. 20 tane ikili trabzanı yaptıktan sonra ilk zincirin tepesine kaydırma yaparak sırayı tamamlayalım ve sihirli halkanın ipini sıkıştırarak ilmeklerin arka tarafından daha sonra gizleyelim. Dokuz zincir yapalım. İkinci zincirin içerisinden ve üçüncü zincirin içerisinden ilmek çıkartarak tığda bekleyen 3 ilmeğin hepsini birlikte kapatalım. Yan yana 2 yarım trabzan yapalım. Yan yana 2 ikili trabzan. Ve yan yana 2 üçlü trabzan.
Kaydırmadan sonra yapmış olduğumuz trabzanlardan 1, 2, 3 boşluk atlayalım. Kaydırma yapalım. Bu şekilde yan yana toplam 5 tane yaprağın bölümlerini oluşturacağız. Şimdi tekrar 9 zincir. Ve birinci desende yapmış olduğumuz işlemleri aynen tekrar edeceğiz. Önce ikinci ve üçüncü ilmekten tekrar ilmek çıkartarak hepsini birlikte kapatacağız. Ve yan yana 2 yarım trabzan, 2 ikili trabzan, 2 tane de üçlü trabzan yapacağız. En sonki kaydırma boşluğundan sonra 1, 2, 3 boşluk atlayalım. Tekrar kaydırma dikişi yapalım. Ve 9 zincir yaptıktan sonra burada yapmış olduğumuz işlemleri tamamlayarak sıra sonuna kadar devam edelim. Ve toplam 5 tane yaprağın dalını bu şekilde oluşturmuş olacağız. 5. yaprak parçasını da yaptıktan sonra 3 boşluk atlayarak ilk yapmış olduğumuz kaydırma boşluğuna sık iğne tekrar kaydırma yapalım. Ve bir zincir yaptıktan sonra çöp şişe saracak miktarda ip bırakarak keselim. Ve bu ipi de iç kısımdan dışarıya doğru çıkartalım. Ve yapmış olduğumuz yaprak deseninin iç yüzü bize bakacak vaziyetteyken tekrar şişin içerisinden geçirelim. Bu şekilde bir görüntü oluşmuş olacak. Şimdi buradaki yaprağı da tekrar soğuk silikon yardımı ile güle yapıştıralım. Ve tabanını yaptıktan sonra buradaki tüm parçaları da aynı şekilde yukarıya doğru asılarak yapıştıracağız. Evet arkadaşlar, yaprağın tüm parçaları da güle tamamen yapıştı. Şimdi buradaki ipi çubuk ekseni etrafında çevirerek yeşil ile kaplayacağız. Evet arkadaşlar, buket gülümüzün şu anda tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk. En son buradaki yaprakları ütünün buhar yardımıyla düzeltme işlemlerini yapabilir. Farklı yaprak desenleri de bu şekilde yapıştırabilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.